Bugün edebiyatın en sarsıcı hikayelerinden birine, Sefillere dalıyoruz. Ama durun, aklınıza öyle tozlu raflardaki bir klasik gelmesin. Bu, insanın bitmek bilmeyen mücadelesinin ve umudunun zamana meydan okuyan destanı. Hadi o zamanın hikayeye baş kahramanımız Can Valcan'la hem de hayatının en dip noktasında tanışarak başlayalım. İşte bu ilk bölüm her şeyi değiştiren o kritik anı anlatıyor. Bir ruhun bir parça gümüşle nasıl yeniden doğabileceğini göreceğiz. Valjean'ın suçu neydi peki? Sadece bir somun ekmek. Ama toplumun ona kestiği ceza işte o amansızdı. Bir insanı yavaş yavaş nasıl bir canavara dönüştürdüğünü görüyoruz. Ama Valjean'ın içindeki o yılların biriktirdiği öfke ve güvensizlik o kadar kolay gitmiyor. Bu iyiliğe karşılığı ne oluyor dersiniz? Psikopos'un gümüşlerini çalıp gece karanlığında kaçmak. Polis Valjean'ı yakaladığında her şey bitti sanıyor. Ama psikopos inanılmaz bir şey yapıyor. Gümüşlerin hediye olduğunu söylemekle kalmıyor, üstüne bir de kendi şamdanlarını veriyor. İşte bu an, bu beklenmedik, akıl almaz merhamet anı Valjean'ın hayatını sonsuza dek değiştiriyor. Peki bir insanın hayatına atılan bu iyilik tohumu nasıl yeşerecek? Valjean dürüst bir hayat kurma yolunda bu merhametin hakkını verebilecek mi? Gelin görelim. Yıllar geçiyor ve Valjean tam da psikoposun hayal ettiği o adama dönüşüyor. Hayırsever, adil, etrafına yardım eden biri, kısacası yaşadığı kasabanın kahramanı. Ama hikayede başka bir acı daha var. Fantine'in trajedisi. Kızını Thénardier'ler adında acımasız bir çifte emanet etmek zorunda kalıyor ve bu karar onu korkunç bir batağın içine çekiyor. Fantine'in çaresizliği öyle bir boyuta ulaşıyor ki, bakın ekrandaki şu rakam 40 frank, neyin bedeli biliyor musunuz? Fantine'in 2 ön dişinin. Evet, yanlış duymadınız. İnsan onurunun ne kadar ucuza gidebileceğinin en acı, en somut kanıtı bu. Tam her şey yoluna girdi derken geçmiş Valjean'ın kapısını çalıyor. Müfettiş Javert ona Jean Valjean adında birinin yakalandığını söylüyor. Şimdi düşünün, ne yapardınız? Kurduğunuz bu yeni hayatı korumak için masum birinin sizin yerinize mahkum olmasına göz mü yumardınız? İşte Valjean'ın en büyük ahlaki sınavı tam da burada başlıyor. Ve o, psikoposun kendisine gösterdiği iyiliğe ihanet etmemek için kendi elleriyle kurduğu o güzel dünyayı yıkmayı seçiyor. İnanılmaz bir fedakarlık. Valjean bir kez daha kaçak durumuna düşüyor. Ama bu kez yalnız değil. Ölmek üzere olan Fantine'e verdiği sözü tutuyor ve küçük Cosette'i yanına alıp Paris'in kalabalığında kayboluyor. Ve Paris'te iki genç ruhun yolları kesişiyor. Cosette ve Marius. Bir yanda dünyadan habersiz büyümüş Cosette, diğer yanda idealist bir genç olan Marius. Onların filizlenen aşkı, Valjean'ın yıllardır özenle sakladığı sırları tehlikeye atacak bir kıvılcım oluyor. Geçmişin hayaletleri peşlerini bırakmıyor tabii. Thénardier'ler de Paris'te ortaya çıkıyor ve Valjean'ı soymaya çalışıyorlar. Ama olaya tanık olan Marius, Thénardier'in babasının hayatını kurtardığını iddia eden adam olduğunu fark edince donup kalıyor. İşler iyice karışıyor. İşte şimdi hikayemizin bütün kollarının birleştiği o büyük ana geliyoruz. 1832 Haziran ayaklanmasının tam ortasına, Paris barikatlarına. Bu barikatlar sadece bir isyanın değil, aynı zamanda karakterlerimizin inançlarının da sınandığı bir ateş çemberi. Marius kaybettiği aşkı için orada, Enjolras daha iyi bir gelecek için, Valjean ise bambaşka bir şey için. Verdiği bir sözü korumak için. Ve kader ağlarını öyle bir örüyor ki, aşkı için ölmeye gelen Marius, onu kurtarmak için gelen Valjean ve Valjean'ı yakalamak için orada olan Javert, hepsi aynı barikatta, aynı cehennemin içinde bir araya geliyor. Ve işte kaderin en büyük cilvesi. Yıllardır onu bir gölge gibi takip eden, hayatını karartan adam, müfettiş Javert, şimdi bir esir. Ve hayatı Valjean'ın iki dudağının arasında. Düşünsenize, onca yılın intikamını alma fırsatı ayağınıza gelmiş. Peki Valjean ne yapıyor? İntikamımı seçiyor? Hayır. Tıpkı yıllar önce psikoposun ona yaptığı gibi o da düşmanına merhamet gösteriyor. Javert'in iplerini kesip gitmesine izin veriyor. İşte bu anla Valjean'ın ahlaki dönüşümü tamamlanmış oluyor. Ama Valjean'ın sınavları bitmiyor. Barikatlar düştüğünde ağır yaralı Marius'u sırtlayıp Paris'in karanlık kanalizasyonlarına dalıyor. Bu bir güç gösterisi değil. Bu, sevdiği kızın mutluluğu için her şeyi, kendi hayatını bile feda eden bir adamın son ve en büyük fedakarlığı.
Ve aslında tüm romanın özü bu iki karakterin çatışmasında yatıyor. Bir yanda değişimin, merhametin ve kefaretin mümkün olduğunu gösteren Jean Valjean, diğer yanda ise yasanın katı, affetmeyen yüzünü temsil eden, dünyayı sadece siyah ve beyaz gören müfettiş Javert. Soru şu: İnsanı tanımlayan şey nedir? Hataları mı, yoksa hatalarından ders çıkarma potansiyeli mi? Sonunda Thénardier'in ağzından kaçırdığı bir gerçek sayesinde Marius her şeyi öğreniyor. Genç çift Valjean'ın son anlarında yanına koşuyor ve Jean Valjean o sefalet içinde başlayan hayatını etrafı sevgiyle çevrili bir şekilde huzur içinde tamamlıyor. Ruhu sonunda özgürlüğüne ve huzura kavuşuyor. Victor Hugo'nun romanın sonunda bize ve aslında tüm insanlığa sorduğu soru da bu. Küçücük, tek bir iyilik eylemi bir insanın ruhunu, hatta bütün bir dünyayı değiştirecek güce sahip olabilir mi? Bu sorunun cevabını düşünmek size kalmış.